Bizler bu hayatta tıpkı nefes almak gibi öğrenmeye de ihtiyaç duyuyoruz. Nefes almak bedenimizi canlı tutuyor, öğrenmek ise zihnimizi. Hayatın neresinde olursak olalım, ister büyük bir şirkette yönetici, ister devlet kurumunda bir çalışan, ister bir restoranda garson, belki bir okulda öğrenci ya da dağda koyun güden bir çoban. Hepimizin ortak bir görevi var. Bilgiyi aramak ve kendimizi geliştirmek. Mahmut Hoca'nın dediği gibi, öğrenmek sadece dört duvar arasında olmaz. Aksine hayat boyu süren bir yolculuk. Ve bu hayat yolunda karşımıza sürekli bir şeyler çıkıyor ve bizi bekleyen bir sürü şey var. Çünkü hayat yazılı olmayan bir kurala sahip. Daha iyi bir gelecek için bilgiye ulaşmak zorundayız. Bilgiyi bulmak, onu işlemek ve en önemlisi öğrendiklerimizi hayatımıza katmak. İşte gerçek ilerleme bu. Şimdi nasıl yapacağız sorusuna geldiğimizde basit bir arama bile size sayısız yol ve yöntem gösterebiliyor. Ancak bu yol ve yöntemlerde çoğu zaman gözden kaçan bir nokta var. Ve çoğu insan bu noktanın aslında ne kadar önemli olduğunu fark etmiyor. Ve bugün bu noktayı daha iyi anlayabilmeniz için hepinizin bildiği bu oyunu getirdim. Tıpkı bu kule gibi öğrenmede birçok parçadan oluşuyor. Yapacağınız küçük bir hata öğrenme sürecini yıkabiliyor. Bu kulede her sırada 3 önemli parça var. Ve bu 3 parça bir araya geldiğinde denge korunuyor. İşte öğrenmede tam olarak böyle bir şey. 3 tane önemli parçayı bir araya getirdiğinizde her şey değişebiliyor. O halde ilk parçamızdan başlayalım. Bu teknik sürecin yapı taşlarından biri ve doğru teknik olmadan bilgi genellikle aklımızda kalmaz. İnternette arama yaptığınızda karşınıza çıkan sayısız teknikler işte bu kritik yapı taşından. Ama ne zaman bir YouTube videosunda bir öğrenme tekniği görsek ya da motive eden bir videoyla gaza gelip çalışmaya başlasak ya da bunları bir kenara bırakın kendi bildiğimiz yöntemlerle oturup çalışma bile yapsak genellikle bu çabamız ertesi günü görmüyor. Çünkü tek başına öğrenme tekniği yeterli değil. Şimdi herkesin zorlandığı o ikinci parçaya gelelim. Zamanı nasıl yönettiğimiz öğrenmenin verimliliğini doğrudan etkiliyor. Eğer zaman yönetiminde iyi değilsek, dünyanın en iyi öğrenme tekniğini kullansak bile verimliliğimiz düşük olabiliyor. Sonuç sürdürülebilirlik olmuyor. Ve son parça. Demek ki bir çalışma yaparken ihtiyacımıza uygun bir öğrenme tekniği seçersek, zaman yönetimi için de doğru bir yöntem bulursak ve verimliliğimizi arttıracak bir teknik ile bu üçünü bir araya getirirsek daha etkili çalışır, daha etkili öğrenebiliriz. Buna başarının formülü diyebilirsiniz. Ama ben başarının reçetesi diyorum. Ve sizlere çok güzel bir sürpriz hazırladım. Ama öncesinde gelin ilk olarak bu 3 tane parçayı bir araya getirirken kullanacağımız 5 tane tekniğe bir göz atalım. İlk olarak öğrenme teknikleriyle başlıyoruz. Burada yer alan tekniklerin hepsi birbirinden farklı ve farklı öğrenme stillerine odaklanmış durumda. O yüzden sizler durumunuzu analiz ederek ihtiyacınız olanı seçeceksiniz. İlk olarak SQ3R. Beynimizi daha aktif bir öğrenci haline getiren etkili bir teknik. İlk adımda çalışmanıza ufak bir göz atarak başlıklar neler, alt başlıklar neler, bu çalışma tam olarak neyden bahsediyor genel bir fikir ediniyorsunuz. Sonra soru sorma aşamasına geçerek çalışmanızla ilgili merak ettiğiniz soruları oluşturuyorsunuz. Ardından okuma aşamasında çalışmanızı dikkatlice okuyup bu sorulara cevaplar bulmaya çalışıyorsunuz. Okuduklarınızı tekrarlama aşamasında kendi kelimelerinizle özetliyor ve yüksek sesle tekrar ediyorsunuz. Son olarak da tekrar bir gözden geçirerek öğrendiklerinizi pekiştiriyorsunuz. İşte bu 5 adımlık süreç bilgiyi zihnimize sadece taşımakla kalmıyor, orada kök salmasını da sağlıyor. Şimdi gelelim diğer tekniğimize. Bir konuyu öğrenmenin en iyi yolu onu basitçe anlatabilmektir. İşte bu düşünce yapısına odaklanan bu teknikte öğrenmek istediğimiz konu üzerine çalışıyoruz. Sonrasında bu konuyu 8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi açıklamaya çalışıyorsunuz. Ve bu açıklama sonrasında nerede zorlandığınızı, anlamadığınız noktaları not alarak tekrar çalışıyorsunuz. Son olarak konuyu tekrar basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte bu 4 aşamalı süreç karmaşık bilgileri anlamaya veya öğrendiğiniz bir şeyi bir başkasına anlatma ihtiyacınız varsa son derece güçlü bir araç. Aralıklı tekrar tekniği ise bilgiyi uzun vadeli hafızada tutmanın etkili yollarından biri. İlk başta daha sık, zamanla giderek seyrekleşen aralıklarla tekrar yapıyorsunuz. Örneğin bir bilgiyi öğrendikten bir gün sonra ilk tekrarını yap. İlk tekrardan 3 gün sonra ikinci tekrarını yap. İkinci tekrardan bir hafta sonra üçüncü tekrarını ve üçüncü tekrardan bir ay sonra yine diğer tekrarını yap. Ve bu döngü bilginin zihinde derinleşmesini sağlıyor.
ve bu zaman aralıklarını ihtiyacınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim benim en çok sevdiğim tekniklerden bir tanesine. Bu teknik karmaşık gibi gözüküyor ama oldukça basit ve eğlenceli bir teknik. Özellikle ezber yapmanız gereken veya sıralı bilgileri hatırlamak zorunda olduğunuz durumlar için birebir. Diyelim ki A, B, C, D, E gibi sıralı bilgileri hatırlamak istiyorsunuz. İlk adım zihninizde canlandırabildiğiniz bir yer seçmek. Ben bir mekan seçtikten sonra genellikle o mekanda yaptığım bir olay örgüsünü de dahil ediyorum. Çünkü bilindik bir akışta olmak bilgiyi zihninize daha kolay getirebiliyor. Örneğin evinizi seçtiniz. Sabah uyandığınızda ilk iş yatağınızı toplarken A bilgisini, ellerinizi yüzünüzü yıkarken B bilgisini, mutfakta kahvaltı yaparken C bilgisini hatırlatacak bir uyaran ekliyorsunuz. Yani her bilgi bir nesne ya da aksiyonla ilişkilendiriliyor. Zamanı geldiğinde zihninizde bu yolu tekrar yürüyerek o yerleştirdiğiniz her bilgiye kolayca erişebiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğerine. Şimdi genellikle bizler bir şey öğrendikten sonra onu tekrar ederken ne yapıyoruz? Şöyle bir notlarımıza hızlı bir göz atarız değil mi? İşte bu durum bu tekniğe göre tamamen zaman kaybı. Bilgiyi sadece okuyarak veya göz gezdirerek tekrar etmek yerine aktif olarak hatırlamaya çalışırsak işte bu öğrenmemizi pekiştiriyor. Önce notlarını tekrar edip konuya çalışıyorsun. Ardından notlarına bakmadan öğrendiğin bilgileri zihninde canlandırmaya çalışıyorsun. Unuttuğun veya eksik hatırladığın yerleri fark edip yeniden bakıp tekrar öğreniyorsun. Sonrasında bu süreci düzenli aralıklarla aynı şekilde tekrar ederek bilgiyi pekiştiriyorsun. Şimdi gelelim benim de sık bir şekilde kullandığım bu parçamızdaki son tekniğimize. Bu yöntemde bilgiyi görsel bir şekilde düzenleyerek karmaşık bilgileri daha net ve anlaşılır hale getiriyorsunuz. Ana fikri kağıdın ortasına yazıp etrafına dallar ekleyerek alt fikirleri ve detayları ekliyorsunuz. Renkler, resimler ve kısa kelimeler ekleyerek haritanızı daha zengin ve hatırlanabilir hale getirebiliyorsunuz. Burada tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bu yöntem proje planlamasından ders çalışmaya, sunum hazırlamasından beyin fırtınasına kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Aynı zamanda bilgiyi organize etmek ve düzenli tekrarlar yapmak için de etkili bir araç. Şimdi burada yer alan tüm teknikler, okuma ve anlama, kavramları anlama ve anlatma, uzun vadeli hatırlama, görsel ve kavramsal organizasyon gibi birçok öğrenme süreçlerinde etkili ve kapsayıcı. Şimdi ne demiştik? Öğrenme teknikleri 3 önemli parçamızdan sadece bir tanesi. Şimdi gelelim ikinci önemli parçamıza. İlk teknik Pomodoro. Odaklanmayı arttırarak zamanı verimli kullanmayı hedefleyen güzel bir teknik. Görevlerinizi 25 dakikalık çalışma aralıklarına bölüyorsunuz ve her 25 dakikalık çalışmanın ardından 5 dakikalık kısa bir mola veriyorsunuz. Bu ufak mola sayesinde zihniniz dinç kalıyor ve verimliliğiniz artıyor. Bu şekilde 4 Pomodoro tamamladığınızda 15-30 dakikalık uzun bir mola yapabiliyorsunuz. Bu döngü çalışma sürecinizi yönetmenize yardımcı olurken inanın bana zihinsel yorgunluğunuzu da azaltıyor. Özellikle sınav hazırlıkları, yoğun odaklanma gerektiren işler ve projeler için etkili bir teknik. Şimdi gelelim Eisenhower metresine. Bazen çok fazla yapılması gereken şeylere sahip olduğumuzda adım atamıyoruz. Ted ve Marshall'ın yaptığı gibi gelecekteki kendimize bu sorumlulukları bırakıyoruz. Haliyle gelecekteki biz de bu sorumluluklara hazır olmadığı için o ne yapıyor? O da gelecekteki kendine bırakıyor. İşte bu noktada bu teknik sayesinde görevleri aciliyet durumlarına göre bir sıraya koyarak ertelemiyoruz. Günlük işlerden iş yönetimine kadar birçok alanda kullanılabiliyor ve öncelikli işlere odaklanmayı sağlıyor. Gelelim time blocking tekniğine. Aslında farkında olmadan bu yöntemi hepimiz yapmışızdır. Yapılması gereken görevleri günün belirli zaman dilimlerine ayırarak zamanı verimli kullanmayı hedefliyoruz. Her görev belirlenen zaman bloklarına ayrılıyor ve bu blok süresince sadece o işe odaklanıyoruz. Görev tamamlandıkça bir sonraki bloktaki işe geçiyoruz ve görevler arasında kısa ya da uzun molalar verebiliyoruz. Bu teknik özellikle yoğun günlerde ve belirli bir süre içinde bitirilmesi gereken işler için son derece iyi bir teknik. Şimdi son tekniğimiz Eat That Frog. Mantığı çok basit. Günün en önemli veya en zor işini hemen yapıyorsunuz ve geriye kalan işler çok daha kolay geliyor ve zihniniz bu işin ağırlığından kurtuluyor. Bu teknik ertelemeyi azaltıyor. Büyük görevlerle başa çıkma konusunda özgüven arttırıp üretkenliği yükseltiyor. Özellikle büyük projelerle uğraşırken veya zorlu görevlerle baş etmeniz gerektiğinde iyi bir yöntem. Ve burada yer alan tüm teknikler, kısa süreli ve yoğun odaklanma gerektiren görevler, birden fazla görevi sıralayabilmek ve acil olanlarla ilgilenebilmek, günlük program, uzun süreli planlama gerektiren görevler için birebir ve kapsayıcı. Ve şimdi gelelim son parçamızdan son tekniklerimize. Getting Things Done. İşleri daha küçük ve yönetilebilir parçalara ayırarak organize etmeye dayalı bir
verimlilik sistemi. Öncelikle kafanızda yer alan tüm işleri bir çıkartarak listeye yazıyorsunuz. Ardından bu görevleri gözden geçirip gerçekten hangilerinin yapılması gerektiğine karar veriyorsunuz. Sonra görevleri kategorilere ayırıp önem sırasına göre planlıyorsunuz. Düzenli aralıklarla bu listeyi gözden geçirip güncellemeler yapıyorsunuz. Son olarak görevleri sırayla yerine getirerek harekete geçiyorsunuz. Özellikle birden fazla proje ve görevlerle uğraşanlar için bu yöntem zihinsel yükü hafifletiyor ve işleri düzenleyip üretkenliği arttırıyor. Şimdi gelelim benim de gün başlangıcı ve gün sonu değerlendirmeleri yaparken kullandığım bir tekniği. Bu teknik ile işleri 3 ana kategoriye ayırıp ilerleyişi daha net bir şekilde görüyorsunuz. Görevleri durumuna göre sütunlar arasında taşıyabiliyorsunuz ve böylece işlerin ne aşamada olduğunu görsel olarak takip edebiliyorsunuz. Bu sayede iş akışınız iyileşirken görevleri daha kolay organize ediyorsunuz ve bu da motivasyonunuzu arttırıyor. Özellikle proje yönetimi, takım çalışmaları ve kişisel görev takibi için çok iyi. Şimdi gelelim hepinizin çok seveceği 2 dakika kuralına. GTD sisteminin bir parçası olarak basit ve etkili bir verimlilik kuralı. Eğer bir işin tamamlanması 2 dakikadan az sürüyorsa onu hemen yaparak küçük işlerin birikmesini önlüyorsunuz. Bu sayede zihinsel olarak bir yükten kurtuluyorsunuz ve büyük işlere daha rahat odaklanabiliyorsunuz. Sıradaki tekniğimiz 90 dakikalık çalışma döngüsü. İlk olarak bir görev veriliyorsunuz. Ardından 90 dakika boyunca aralıksız çalışıyorsunuz. Bu sürenin sonunda ihtiyaca göre 15-20 dakikalık bir mola veriyorsunuz ve ardından yeni bir döngüye başlıyorsunuz. Bu yöntem özellikle uzun süreli odaklanma gerektiren, yaratıcı ve derin çalışma isteyen işler için ideal. Gelelim son tekniğimize. Eğer hedef belirleme konusunda zorlanıyorsanız bu teknik tam size göre. Öncelikle ne yapmak istediğini netleştirerek başlıyorsun. Ardından ilerlemeni takip edebilmen için hedefini ölçülebilir bir hale getirmen gerekiyor. Hedefinin ulaşılabilir ve gerçekçi olduğundan emin olduktan sonra bunu uzun vadeli amaçlarına ilişkilendiriyorsun. Son olarak hedefine bir zaman sınırı koyarak bu hedefe ulaşmak için rotayı belirliyorsun. Bu yöntem büyük hedefleri daha küçük ve yönetilebilir adımlara bölerek başarıya ulaşmanı kolaylaştırıyor. Ve buradaki tüm tekniklerde birden fazla görevle uğraşmak, takım, bireysel çalışma ve proje yönetimi, küçük görevler, uzun süreli odaklanma gerektiren çalışmalar ve belirli ulaşılabilir hedefler belirlemek için birebir ve kapsayıcı. Şimdi gelelim sürprizimize. Sizler için açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bu taslağı oluşturdum. Konuştuğumuz tüm teknikler burada yer alıyor ama onları tanımlayabilecek çok az bilgiler var. Bunu yapma sebebim de bu videoyla sınırlı kalmayıp gidip onları araştırarak bilginizi arttırmanızı istemem. Ve burada sizlerin kendi tekniklerini ekleyerek taslağı daha iyi hale getirebilmeniz için de boşluklar bıraktım. Ve en alt kısımda önümüzdeki son 3 ayın takvimi var. Burada haftalık olarak hedefler belirleyip değerlendirmeler yapabilir ve ilerleyişinizi kontrol edebilirsiniz. Özellikle takvimin sağ en altına bu yılı değerlendirmeniz ve 2025 yılı için de güzel hedefler belirlemeniz konusunda bir görev bıraktım. Ve ne zaman çalışmaya oturursanız ve bu taslağa ihtiyacınız olursa önce durumunuzu bir analiz edin. Hangi tekniklere ihtiyacınız var bir belirleyin. Tüm parçalardan teknik almak zorunda değilsiniz bu arada. O an eğer bir tanesine ihtiyacınız varsa bir tane alın. Her parçadan ihtiyacınız varsa her parçadan alın. İsterseniz teknikleri birbirleriyle harmanlayarak yeni bir teknik bile oluşturabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Umarım bu taslak sizlere yardımcı olur ve ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz sevdikleriniz varsa bu videoyu onlarla paylaşmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.